Benim kas kadınım olur musun? Mitch. Mitch. Starla. Mitch. Starla. Evet, doğruyu söylemek gerekirse hem midenizin bulanmaması hem de telif yememek için sahneyi yarıda kesmek istedim. Takip edenleriniz biliyordur tabi. Regular Show'un yeni çıkan The Lost Tapes serisindeki 8. bölüm Türkiye'de resmi olarak yayınlanmadı. Dizinin bölümleri sırasıyla yayınlanırken bir anda 8. bölümün ortada olmaması doğal olarak dikkat çekti. Yani en azından benim dikkatimi çekti. Elbette internet üzerinden altyazılı şekilde bu bölümü bulup izlemek mümkün. Ama Cartoon Network Türkiye tarafından bölümün resmi olarak yayınlanmaması insanların aklına tek bir soruyu getirdi. Bu bölümde ne vardı da yayınlanmadı? Evet, bu videoda sizlerle birlikte bu konuyu konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Dostum sen ağlıyor musun? Hayır. Kızlar ağlar. Senin gibi. Ben ağlamam. Doğruyu söylemek gerekirse ben de bölümü izledikten sonra açıkçası neden kaldırılmış olabileceğini az çok anladım. Çünkü bölüm doğrudan kasadan ve Star'la ilişkisini merkeze koyuyor. Ve bunu yaparken Regular Show'un geçmişte çok dikkatli kullandığı bazı yetişkin imaları bu kez oldukça açık şekilde gösteriyor. Bir önceki bölümde Benson'ın parkta müdür olma hikayesini izliyorduk. Aynı süreçte kasadamın voleybol kariyeri de son buluyordu ve bileklerini kırıyordu. 8. bölüm ise tam olarak bu olayın ardından kasadamın geçmişine, voleybol kariyerinin başlangıcına ve Starla ile olan ilişkisine odaklanıyordu. Ancak bölümün asıl tartışma yaratan kısmı burada başlıyor. Starla'nın kasadamdan ayrıldığı sahnede bel bölgesinde yazan kasadam dövmesini çizerek kapatması gösteriliyor. Bu sahne açık açık yetişkinlere yönelik bir gönderme içeriyor. Regular Show zaten yıllardır çocuk dizisi görüntüsü altında yetişkin mizah kullanan bir yapımdı. Şu kız bekar. Nereden biliyorsun? Arabasına bak. Tek kişilik peynir, tek kişilik çorba ve kim bir muz alır ki? Ama bu bölümde olay biraz daha doğrudan hissettiriliyor. Türkiye'de özellikle çocuk kanallarında yayınlanan içeriklerde cinsel imalar konusunda çok daha hassas davranıldığını düşünürsek bölümün resmi yayından kaldırılmasının en büyük nedeni muhtemelen buydu. Fakat dürüst olmak gerekirse beni şaşırtan şey sansür kısmından çok bölümün hikayesiydi. Çünkü yıllardır ilmek ilmek işlenen kasadan ve Star'la ilişkisini resmen darmadağın etmişler. Regular Show'un eski sezonlarını hatırlayanlar bilir. Kasadan ve Star'la arasındaki ilişki her zaman kaotik ama bir yandan da duygusal bir ilişkiydi. Hatta geçmişte yayınlanan bir bölümde Starla'nın yanlışlıkla Mordecai'ye aşık olması yüzünden işler tamamen karışmış, kasadamsa ciddi bir şekilde depresyona girmişti. O bölümde yaşananlar absürt olsa bile karakterlerin duyguları gerçekten hissediliyordu. Ama bu yeni bölümde olay çok daha yüzeysel ilerliyor. Çünkü Star'la daha sonra sahilde tanıştığı başka bir adamın ismini beline dövme yaptırıyor. Ve bunu doğrudan kasadamın gözüne sokuyor. Bölüm resmen kasadamı psikolojik olarak parçalamaya çalışıyor. Açık konuşmak gerekirse izlerken keşke bu bölüm hiç yapılmasaymış dedim. Çünkü eski bölümlerdeki duygusal denge tamamen kaybolmuş. Karakterler sanki sırf şok etkisi yaratmak için yazılmış gibi hissettiriyor. Ama bölümün ilginç tarafı şu. Hikaye anlamında hayal kırıklığı yaratmasına rağmen lore açısından inanılmaz önemli detaylar veriyor. Özellikle eski seriyi dikkatli izleyenlerin hemen fark edebileceği bazı bağlantılar var. Mesela Mordecai ve Rigby'nin kahve çekirdeklerinden aşırı güçlü kahve içerek günlerce ayakta kaldığı ve metal yumruk konserine gitmeye çalıştığı o meşhur bölümü hatırlıyorsunuzdur. İşte bu bölümde o kahve bölümündeki Takashi karakterini yeniden görüyoruz. Üstelik bölüm boyunca kasadamın çevresinde dolaşan göğüs kaslarını oynatabilen kaslı Yunus karakteriyle birlikte ilerleyen hikaye sonunda doğrudan kahve çekirdeğine bağlanıyor. Yani yıllar önce izlediğimiz o klasik bölümdeki Takashi ve kahve çekirdeğinin aslında nasıl tanıştığını öğrenmiş oluyoruz. Biletlerimizi verin. Bu yüzden bölüm garip bir ikilem yaratıyor. Bir yandan karakter hikayelerini mahveden, gereksiz yetişkin imalarıyla dolu ve Regular Show'un eski ruhunu zedeleyen bir bölüm gibi duruyor. Ama diğer yandan da serinin geçmişine bağlanan önemli detaylar içeriyor. Hatta bu yüzden bazı hayranlar bölümün haftanın en önemli bölümü olduğunu bile söylüyor. Çünkü yıllardır cevap verilmeyen bazı bağlantıları ilk kez burada görüyoruz. Kısacası Türkiye'de yayınlanmayan bu 8. bölüm büyük ihtimalle içerdiği yetişkin göndermeleri ve cinsel imalar nedeniyle resmi yayına
sokulmadı. Özellikle Starla'nın dövme sahneleri ve ilişkinin işleniş biçimi çocuk kanalında yayınlanacak bir içerik için fazla riskli bulunmuş olabilir. Ama asıl ilginç olan şey sansürden çok bölümün kendisinin hayranları ikiye bölmesi oldu. Çünkü bazı insanlar lore bağlantıları yüzünden bölümü çok önemli bulurken bazıları ise kasadan ve Starla hikayesinin tamamen mahvedildiğini düşünüyor. Ve dürüst olmak gerekirse ben iki tarafı da haklı buluyorum. Peki sizler bu bölümü izlediniz mi? İzlediyseniz bölümden memnun kaldınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte Regular Show The Lost Tapes serisinin 8. bölümü Türkiye'de neden yayınlanmadı bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Evet. Küçük beden al. Nasıl oldu? Yıkılıyor. Sizin için bunları dağıtabilirim. Kapanış için herkese heyecan.